Evet, iyi akşamlar hocalarım. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli kıymetli O, izleyicilerimiz, sizlere de iyi akşamlar. Spor Türk Dijital ailesi olarak hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Bugün umarız yine sizlerle güzel, eğlenceli, böyle biraz Beşiktaş, Trabzonspor, milli takım, biraz böyle yine Galatasaray falan derken yayınımızı devam ettireceğiz. Mutlu Hocam'la birkaç yayındır birlikte değiliz. Mutlu Hocam, kaçak kayıp. vallahi billahi hocam nerelerdesin sen ya? Ne oldu? Yani görüşemiyoruz da. Hocam vallahi hiç sormayın ya. Yoğunluk öyle bir yoğunum ki bildiğiniz gibi değil yani. Bir taraftan iş yeri, bir taraftan işte e, Düğün düğün işleri. hazırlığı öyle diyeyim. Evet, işte bir taraftan evin işleri falan derken bayağı bir yoğun tempo içerisindeyiz. Sesim de Hocam sen gitmiş mi? Biraz sesin de gitmiş de sen emekli olduktan sonra daha fazla çalışmaya başladın hocam yani. vallahi Çalışacak böyle oldu. kadar yorulmuyordu. Yorulmuyordun hocam, böyle normal Ben- çalışırken daha iyiydi sanki. aynen. Evet. Ben de anlamadım bu işi. İş tersine döndü. Emeklilikte Hakikaten. rahatlayacağız derken. Emekli olunca rahatlarım der millet. Dinleneyim der. Bu tam Evet, performans. vallahi öyle oldu ya. Adnan hocam sen Sizler nasılsın, iyi nasılsınız? Sizlere misin? var mı? Evet. Vallahi hocam bizler de iyiyiz, şükür Vallahi ben hamdolsun. deyim İstanbul yanıyor yanıyor. Vallahi Çok İstanbul sıcak. buraları yanıyor da diyorsun. evet. Mersin'de sokağa çıkılacak hal yok Allah şu an. Yani Allah Allah 43 Allah. dereceyi gördüm bugün. 43 dereceyi gördüm. İnan var ya, arabaya bir girdim. Araba yani bırak içinde durmayı, elimi sağa sola değiremiyorum yani. Her taraf alev topu olmuş yani. Aynen. Gündüz dışarı Öyle. çıkılmaz oralarda. Gündüz çıkmayacaksınız ya. Vallahi billahi. Aynen, Vallahi aynen. zor. Yani kışın çok soğuk, yazın çok sıcak. Yani insanoğlunun malum dertleri Ama sıcak bunlar. da çok sıcak oluyor ya. Çok kötü oluyor Aynen yani. aynen. 50 Sıcakta derece sıcak olmaz, yakar ya. aynen vallahi. Allah yardımcımız olsun diyorum. Dün de Hocam Ankara'yı sel vurdu. Ankara'da yağmur, sel. Düşün yani. Evet. Aynen öyle aynen. oldu. Hüseyin Hüseyin iyi yayınlar demiş. Teşekkürler Hüseyin Bey. Evet. Yani. Yavaş yavaş konularımıza giriş yapalım. Beşiktaş'ta Giovanni Van Bronckhorst bombası. Şimdi Evet. Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü, işte Sportif AŞ'de görev alacak Friedel da bugün kapa bildirildi. Beşiktaş'ta bir planlama var gibi görünüyor. Bir planlamaya girdiler. Ee, şöyle Van Bronckhorst normal şartlarda Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın geçen sezon ortasında listesinde olan bir isimdi. Fakat daha iyileri çıkar mı falan böyle derken gide Santos'ta karar kıldılar. Olmadı tabii o sezon hoca. Fakat Santos'ta da yollarına devam ettiler. Santos'ta da olmayınca bu sezon Van Bronckhorst'la imzaya attırdılar. Mutlu hocam, senden başlayalım bugün. Ne diyorsun Evet. Beşiktaş'ın yeni yapılanmasıyla ilgili düşüncelerin neler? Notlarında neler var? Siz konuşun, sonra ben böyle kendi notlarıma doğru geçeceğim. Buyurun hocam. Nereden Evet. başlamak istiyorsan başlayabilirsin. Şimdi öncelikle bizi izleyen bütün seyircilerimize, izleyicilerimize iyi akşamlar diliyoruz. Sağlık ve mutluluk diliyoruz. Beşiktaş'ın yeni hocasına gelince ben şahsen başarılı olabileceğini düşünüyorum. Geçmişte kendisinin e, yani futbolculuk döneminde de Arsenal ve Barcelona'da oynadığı yıllarda, ayrıca Feyenoord hem futbolculuk dönemi hem hocalık dönemi, Rangers'taki hocalık dönemlerini falan araştırdığımız vakit başarılı olabileceğini düşünüyorum şahsen. Evet. Yani onun haricinde yani şöyle söyleyelim. Endonezya asıllı Hollandalı 49 yaşında e, Giovanni Van Bronckhorst. E, yalnız şöyle bir şey var. 1,5 yıldır takım çalıştırmıyor. Yani öyle bir olumsuz bir durumu söz konusu. Ayrıca Aralık ayında da bir görüşme yapılmış kendisiyle daha önceden de, ama yani maalesef Santos döneminde dönemi devam ettiği için herhangi bir iş yapılamamış, yani anlaşma yapılamamış.
Ayrıca Feyenoord'da 4 yıl teknik direktörlük döneminde Feyenoord'u şampiyonluğa ulaştırmış bir hocamız. Yine Rangers'ta 2021-2022 yılı dönemi içerisinde UEFA Avrupa Ligi'nde finale çıkartmış. Finalde penaltılarla elenmiş. Yani her ne kadar geçmiş dönemde Hollandalı hocaların Türkiye'de başarısız demeyeyim de başarılı olamamaları nedeniyle yani Van Bronckhorst da başarılı olamayacak anlamına gelmez. Yani bence güzel şeyler yapabileceğini düşünüyorum şahsen yani. Ayrıca kendisinin disiplinli ve katı bir hoca olduğunu söylüyor. Hücum futbolunu oynattığını söylüyor. 4-3-3 sistemini oynatıyor sürekli. Bazen takıma göre 3-5-2 sistemine geçiş yapabiliyor. Yani Oyun içerisinde. oyun içerisinde takıma göre değişiklik yapabiliyor yani. Her takıma karşı diyor farklı oynayabilirim diyor. Bir ara işin açıkçası Beşiktaş'ta Nuri Şahin'in de ismi geçmişti ama bence Nuri Şahin'e göre Van Bronckhorst daha mantıklı bir seçim olmuş diye düşünüyorum yani. Ayrıca gençlere önem verdiğini, yetenekli gençlerin eğer ki bir azmini, çalışmasını görürse bunu değerlendireceğini, yani kesinlikle formayı verebileceğinden bahsetmiş. Mesela Beşiktaş'ta kim var hocam genç? Yani Semih artık genç değil. Yani- Semih ilk kadro takımın ilk 11 oyuncusu. Genç. Şimdi öyle Yani de yani artık çıkartacak. Beşiktaş'ta çıkartacak yani bir şeyler bulacak yani böyle hocam bırakmayacak. Yani. Beşiktaş önce son 2-3 sezonun futbol anlamında futbol başarısızlığını yenmesi, aşması lazım ki rakipleri de şu anda ciddi anlamda yatırımlar yaptılar. Eee, Örnek veriyorum, Galatasaray'da zaten devam eden bir yapı var. Üstüne koya koya gidiyor. Fenerbahçe'de şu anda hani Mourinho ismiyle flash bir transfer yaptı ve bir anda bütün futbolcuların gözü de bu tarafa doğru döndü. Dolayısıyla Beşiktaş'ın da artık sportif başarıyı bir an önce yakalaması gerekiyor. Yoksa Beşiktaş'ın geriye gidecek yani. Durumu iyi değil. Zaten şey yaptılar. Borsada ne diyorlar ona? %70'lere varan kayıpları var yani. Evet. Yok. Hatta %85'leri Şey gördü artırımına kayıpları. gittiler hocam. Şu an tekrar Yok. Para sağlamak, nakit para sağlamak için şeyi artırdılar. O terimi unuttum şu anda ya. Dolayısıyla Beşiktaş'ın bütün bu maddi kayıplarını da çöpe atmamak için bir an önce sportif başarıyı yakalaması gerekiyor. Fakat Beşiktaş'ta şöyle de bir durum var. 19 tane yabancı var hocam. Sen devam et, ben onlara da değineceğim hocam. Buyurun. evet. Yani kendisinin arkadaş canlısı, ikili ilişkilerinin iyi olan birisi, pozitif, çevik birisi olarak tanımlıyor. Yani Beşiktaş'a faydalı olabileceğini düşünüyorum. Geçen dönemlerde Beşiktaş 6 tane hoca değiştirdi. Yani bunlarda o kadar hoca değişmesine rağmen bir türlü başarıyı yakalayamadılar. İnşallah önümüzdeki sezon Van Bronckhorst'la yani bu başarıyı elde edebileceklerini düşünüyorum yani. Hocamızla ilgili söyleyeceklerim benim bunlar. Adnan hocam. Şimdi Nuri Hoca dediniz de Nuri Hoca daha erkendi. Beşiktaş'ı Evet zaten. evet ben de aynı fikirdeyim yani mantıklı olmuş yani olmaması. Kaldıracak bir şey de değil daha yani genç, çok Yıpranmaması genç. adına da Tabii, bence tabii. iyi oldu yani. Çünkü Çabuk yıpranabilirdi yani. çabuk yıpranır. Ondan sonra da bir daha dönüşü de çok zor olur. Erken kaybederiz bu sefer öyle Evet. hocaları. Şimdi bu yeni hocanın Van Bronckhorst'u almalar aslında şöyle. Şu anda Beşiktaş yönetimi, bugün yine bir Beşiktaş kongre üyesi arkadaşla sohbet ettim de aslında dedi yönetim Proneski gitmiş yani o kabul etmemiş bu hocadan önce. Ama bu hocayı şöyle değerlendiriyor Beşiktaş. Şu anda
Fenerbahçe ile Galatasaray çıtayı o kadar yükseltti, arayı açtılar ki Beşiktaş bunun fazla gerisinde kalmak istemiyor ama yakalayamayacaklarını biliyorlar. Yani aynı Hocam seviyeye Mourinho ile çıkamıyorlar. başladılar biliyorsun. Tabii. Mourinho'nun ilk ismini Beşiktaş telaffuz etti. Yani ilk görüşmeyi biz yaptık diye gündeme bomba gibi düşürmüşlerdi haberi biliyorsun Hocam yani Mourinho'yu. Mourinho'yu Beşiktaş alamazdı. Mümkün değil yani. Tabii tabii. Mümkün değil. Bu hocayı şöyle sanki bir proje hocası gibi. Yani bu senenin hemen şampiyon olması açısından değil. Kademe 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 2-3 yıl içinde Fenerbahçe Galatasaray'ın seviyesine çıkarmanın planlarını yapıyorlar. Ama bu hocayı sebebinin en büyük sebebi Beşiktaş'ta bir ölü toprağı var şu anda üzerine atılmış. Yani enerjiyi kaybetmiş her şeyi. Kimse mutlu değil. Bu hoca enerjik ve çok böyle hırslı bir hoca olduğu için bunu kabul eden. Yani Beşiktaş'a komple yani Beşiktaş camiasını bile bir enerji versin diye. Şöyle bir sürüklesin diye yani ölü toprağını kaldırsın diye tercih edildi. Ama bu sene hemen şampiyon olsun diye şey yok bunda. Zaten verilen ücret de belli. Yıllık 1,5 milyon euro 1+1'lik imzalandı. Ama bu sene şampiyon olsun diye tabii hedefe gidecek gittiği yere kadar. Ama gidilmeyeceğinin Fenerbahçe ile Galatasaray'ın çıtasını yakalayamayacaklarını yönetim biliyor. Gerçekten şu anda zaten 50 milyon euro bütçe ayırmışlar. Komple teknik kadro futbolculara 50 milyon euroluk bir bütçe ayrıldı transfer bütçesi. Futbolcu satar mı? Para edecek futbolcusu var mı? Biraz üzerine konur 3-5 milyon euro da. Ama şu anda transfere 50 milyon euroluk bir bütçe ayırdı. O kadar yani. Gidiyorsun bir futbolcu zaten 15-20 milyon euro istiyor. Şimdi birkaç tane adı geçen futbolcu var. 15 milyon euro bonservisi. Talisca diyorlar, Talisca diyor. Talisca kaç milyon euro Ne maaş alıyor Talisca'ymış orada. hocam Tabii ya. canım. Ne Talisca'ymış ya. Lan ne menajer Talisca'da ne menajer varmış. Vallahi billahi ya. Sürekli her transfer sezonunda adı bomba gibi düşüyor. Yani Hocam bütün şöyle kulüplerle söyleyeyim. adı geçiyor yani. Şöyle söyleyeyim. Beşiktaş eğer Fenerbahçe Galatasaray'ın havasına kapılırsa bak o Beşiktaş rüzgara kaçırdı Talisca'yı hocam. Çok ha önceden kaçırdı. bak O iş bitti. o Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray'ın havasına kapılırsa inan Beşiktaş birkaç sene sonra iflas eder. Kulübe kilidi vurur giderler bak. Onun için ayağını yere basarak yavaş yavaş toparlanması lazım. Açılırsa inan altından kimse kalkamaz. Onun için şu anda bu hocanın en büyük şeyi enerjik, dinamik, tüm camiye bir enerjik ama şampiyonluk garanti değil. Bir kademe kademe. Bu sene biraz yükseltecek takımın seviyesini. Biraz daha yani 2-3 senelik bir Hocam kademe şimdi bak atlayışı şimdi düşünülüyor. sen güzel söylüyorsun da şimdi Evet. Beşiktaş taraftarı artık bunamış hocam. Yani şöyle bunamış. Yani yanlış anlamasınlar. Hani başarısızlığa susamış anlamında söylüyorum bunu yani. Artık onlar da işte bir derbi maçı kazanmak istiyorlar veya kendi sahalarında işte seri yakalamak istiyorlar falan. Beşiktaş seyircisi bunu bir sezon iki sezon daha bu tarz projeleri kaldırabilecek psikolojiye sahip mi hocam? Tamam da hocam psikoloji 10 yıldır da Fenerbahçe olmuyor. Yani dev Ya bir kulüp. Yani Beşiktaş 3-4 sene öncenin şampiyonuydu. Yani idare edecek. Hocam ben şunu diyorum. Mecbur idare edeceksin. Mecbur katlanacak şu anda Beşiktaşlar. Yani benim hedefim şampiyonluk değil. Kulübü iflastan kurtulmanın Hayal peşine düştü. satmayacaksın yani. Hayal satmayacak. Yavaş yavaş yine ilk üçün içinde olmak istiyor. Bak ilk üçün içinde yine Avrupa kupalarına gitmek istiyor. Ama yarışmacı bir takım olarak yani hedefi yukarıda tutmak istemiyor. Çünkü gerçekten şu anda Galatasaray'da zaten Fenerbahçe'ye geldiğimizde konuşacağız. Fenerbahçe'nin transferini bekliyor Galatasaray. Şu anda beklemeye geçti Galatasaray. Şu anda o kadar 500 tane Galatasaray'ın şu anda havuzunda futbolcu var. Şu anda 500 tane. Ama şu anda Fenerbahçe Mourinho kimi getirecek? Nasıl klas futbolcu getirecek? Nasıl isim getirecek? Galatasaray ona göre bak şey yapıyor. Onun altında kalmayacak bak Galatasaray. Beşiktaş bununla yarışamaz. Hocam mümkün değil. Yani onun için Beşiktaşlılar biraz sabredecek ama iyi bir kadro kuracaklar tabii. Yani kötü kadro kurulmayacak ama Fenerbahçe Galatasaray'la
yarışmayacak, yani transfer yarışına girmeyecek. Biraz sağlam gidecek. Genç futbolcu ağırlıklı gidecek. Fazla yüksek bonservis de almayacaklar. Çünkü o hatayı gol yaptı. Yatan futbolculara para ödedi Beşiktaş yıllarca. Yatan futbolculara. Yıllarca yani. Yazık, günah. Bu hem Beşiktaş'ın parası hem ülkenin parası. Onun için Beşiktaş bu sene akıllı hareket etmek istiyor. Yani hayal satmak istemiyor senin dediğin gibi. Ali Koç'un Fenerbahçe'ler hayal sattırdığı gibi. Hasan Arat şu anda akıllı bir şey yapıyor. Freddy aldı, Galatasaray'ın eski kalecisi, Amerikalı. Zaten o İngiltere'de çok piyasası olan. İngiltere'de yaşıyor zaten. İngiltere piyasası olan. Yani genç, dinamik futbolcular alacaklar. Yüksek Hocam, geleceğe mene- yatırım gibi. menajerlik şirketi Friedel'ın Amerikan'da ama İspanyol menşeli bir Evet. şirket. Evet. Dolayısıyla havuzunda çok fazla oyuncusu Var. var, oyuncu var. Fakat Beşiktaş'ın önce hocam 19 tane yabancısı var. Evet. Bu 19 yabancının en az 9'unu 10'unu eritmesi gerekiyor. Ve zarar etmeden satması gerekiyor. Şimdi önce bir defa Beşiktaş gidecek, ya alacaktan ziyade şimdi gidecek oyuncuları satmaya çalışacak, satması gerekiyor. Daha sonra hocam en az bir, iki tane, 3 tane, hatta gerekiyorsa 4 tane defans hattına çok sağlam, fizikli, yani Türkiye'de iş yapabilecek defans oyuncusu alması gerekiyor. Özellikle defans hattına hocam. Beşiktaş'ın defansı inanılmaz kötü. Çok ağır, hantal, toplara Mesela müdahalelerde çok sıkıntılı. Buyur hocam. şimdi 19 tane yabancı saydım. Bunların şimdi 2 tane yabancısı var. Muleka ile El Musrati para edecek. Başka hiçbiri Hiçbiri çöp de yani. yani nasıl yapacak Beşiktaş? Ben Getson'un da açıkçası bonservisinin %50'si zaten Beşiktaş'ın değil. %50'si de başka diğer takımı. Onun için peki hocam şu var. Şunu sorayım sana. Beşiktaş'ta para yapan bir futbolcuyu, yani hani 5 milyon, 6 milyon, 7 milyon gibi bir para gelirse, üstünü saymıyorum bak. Beşiktaş'ta o seviyede şu anda oyuncu yok satmak istediklerinde. evet. El Musrati vardı. Geldi 12 milyon euro ona verdiler. O da menajersiz verdiler yani. Direkt menajerine falan da, yani menajersiz oyuncu o parayı verdiler. Hocam, piyasası olan, para edebilecek bir oyuncuyu satma gibi bir durum söz konusu olabilir mi? Hocam yok. Bu şöyle, bütçeyi 50 milyon euro kendi bütçelerine ayarladılar zaten. Futbolcu satışsız bu yani. Normal işte sponsorlar falan. Bunun içinde yeterse yetecek. Fazlasını çıkarsa işte bu para edecek birkaç futbolcu da satıp bir 5-10 milyon daha bütçe katkısı sağlamak istiyorlar ama 50 milyon euro ile yetinmek istiyor Beşiktaş şu anda. Şimdi Hüseyin Elal da şey demiş. Mesela Beşiktaş altyapıdan en az 3 futbolcu çıkarması lazım. Çok işleri zor diyor. Peki altyapıda 3 tane futbolcu çıkarabilecek kapasitede, yani az takıma çıkabilecek kapasitede alt oyuncuları var mı? Yani altyapıda oyuncu var mı Mutlu hocam? Yani muhakkak vardır. Şimdi yani onu en azından A takıma alaraktan deneyeceklerdir. Yani o şansı vereceklerdir o gençlere yani. Başarılı olur olamaz, o da onların artık azimleriyle ortaya çıkacak yani. Yani 3 tane 5 tane Galatasaray mesela kadroda tutuyor. Mesela Hamza var, Ayhan Akman'ın oğlu. Ondan sonra Evet. Eyüp Aydın var. Mesela kadroya girdi. Yani buna Ali benzer var. oyuncular, Ali var. Yani Beşiktaş'ta tutması lazım kadroda. En az 3 tanesini kadroda tutması lazım. Ara ara maçlara sokması lazım ki o çocuklar da yani kendilerine özgüveni gelsin. Bir takım işte futboluyla ön plana çıksınlar ki başarısı yani takıma da katkıları olsun yani. Altyapı sorumlusu bu arada Fırat Fidan, Beşiktaş'ın. Yani neler Hocam yapıyor, nasıl Beşiktaş olacak şu bilmiyoruz. altyapının trenini nerede kaçırdı? Hatırlıyorsanız birkaç sene önce altyapıdan 2-3 futbolcu bedelsiz yurt dışına transfer oldu gitti. Bak elinden Evet, aldılar. Kaçırdı. evet, Emirhan gibi falan evet. futbolcular. Bunlar kalsaydı, eğer sahip çıkılsaydı şu an onlar direkt banko Beşiktaş'ın oyuncuları olacak düzeyde futbolculardı. Hep bu futbolcuları elinden kaçırdı. Beşiktaş'ta gerçekten neler oluyor ben anlamıyorum. Beşiktaş yönetim bozukluğu vardı. Yani hiç yönetemediler Beşiktaş yıllardan bu yana. Bak bayağı yıldır
Yönetilemiyor. Altyapı Ahmet Nur sahipsiz Çebi gibi. dönemi çok başarısız geçti değil mi hocam? Çok başarısız. Evet, Çok evet, başarısız. aynen Evet. öyle. Çok Yani her başarısız. anlamda, yani sportif anlamda, ondan sonra kulüpleşme anlamında, her anlamda Borçlanma, borçlandırılmıyor. borçlanma, Tabii canım. yani ya Yetmedi Ahmet Nur Çebi bir de şeyi söyledi. Barış Hocam bu arada onu da söyleyeyim. Daha önceki yayınlarımızda da belirtmiştik. Baktı kendi takımı Beşiktaş iyi gitmiyor. Bayağı bir şey durumda. E, Şeyi gündemine getirdi. Playoff sistemini gündeme getirdi. Yani evet. saçma sapan Galatasaray şampiyonluğa koşuyor. Playoff oynansın. Ya var mı böyle bir dünya? Ya, Yani Şimdi, dere geçerken at yani değiştirmeye benziyor yani. evet, sezon başında da yine şey yapıldı. Sezon öncesi projelendirmeler konuşuldu federasyon kanalıyla. İşte dendi playoff sistemi getirilsin mi getirilmesin mi? Hiçbir takım istemedi. Tamam. Galatasaray öndeyken açık ara önde giderken playoff sistemi gelsin. Aynı Mehmet Ali Aydınlar'ın zamanında Fenerbahçe'yi playoff sistemine sokması gibi. Mutlu Hocam onu kim konuşturdu? Kim istedi? Ali Koç söylettirdi. Yani işte al Nurşevi'ye. birini Tabii vur. tabii tabii. Evet. Ali Koç onu konuşturtturdu yani. Şimdi Evet. şöyle bir de mesela bu yeni hoca Van Bronckhorst şöyle yani Adını camianın söylerken bile zorlanıyoruz ya. Van ya Bronckhorst. ben zaten yabancı isimleri söylerken sevmiyorum. Yani Evet. ben direkt yazıldığı gibi söylerim. Bronckhorst. Ben yazıldığı gibi söylerim. Ben dil Aynen şeyim aynen. ya, Sorun önemli yok değil. hocam. Herkes ismine yazıyorsa benim ismim orada Adnansa Adnan'dır abi. Adnon diye olur mu yani mesela? Gibi adam orada ne yazıyorsa ben onu okurum. Şimdi şu anda mesela bu hocanın gelmesi, açıklanması gerçekten camianın yarısında mutsuz etti. Bak. Çünkü bir yerde Mourinho, bir yerde 2 yıldır bir Okan Hoca var, altyapıdan çıkmış. Beşiktaş Şu an taraftarı şu an inanılmaz derecede tabii kafası yani şey diyemiyor. karışık, Evet, biz karışık. şampiyon, biz de şampiyonluğun adayız diyemiyorlar yani. Diyemez, Kafası çok diyemez, karışık hocam. diyemez. Camianın yarısından Evet, fazlası evet. gerçekten şaşırdı. Yani bu hocayı da duyunca. Ama bazı kesimlerde diyor ki işte bugün görüştüğümüz arkadaşlar gibi ya bu diyor genç, dinamik. Biz de diyor mesela siz de Okan Hoca'yı getirdiğinizde Evet. diyor %100 şampiyon olacak dediniz mi İyi diyor de mesela. Okan O da Hoca, Okan he, Hoca bu ligin bütün kılcal damarlarını bilen bir tabii adam. ben o farkını anlattım. O da diyor ki biz diyor Yani bunu işte bu yönetimle de Hasan Bey de söyledi diyor görüştük diyor. Biz kademe kademe yani birden yarışmacı hemen birden şampiyonun adayız diyerek açılırsak yarın 3-5 sene sonra kulübe anahtar vururuz peki diyor hocam, başkan. sana burada bir Evet. soru soruyorum. Evet. Peki Van Bronckhorst değil de Şenol Güneş veya Sergen Yalçın gelseydi bu söylediklerini Beşiktaş kulüp başkanı bu söylediğini söyleyebilir miydi? Hocam şöyle Şenol ya Güneş diyorum. Şenol Güneş gelseydi Beşiktaş'a Şen, anlaşsalardı şey diyebilirler miydi? Yani kademe kademe gideceğiz. ben Şenol Güneş'i istemediklerini biliyorum. Yani Şenol Tamam. Güneş Örnek veriyorum. istemiyorlar da. Söylemsel olarak diyorum hocam. Yani örnek Tabii. veriyorum. Hedef Yok. olarak yani. Şenol Güneş şampiyon kadro isterdi hocam. Heh, Heh, bak yani şampiyon onu diyorum. yani bir Fatih Terim şimdi getir. Fatih Terim kardeşim ben şu verir bütçeye eline bir 70-80 milyon euroluk bütçe. Ben futbolcu istiyorum der. Anladın mı? Evet. Çünkü bunlar güçlü hocalar, güçlü kadro istiyorlar. Ama şimdi bu hoca da mesela işte elindeki mevcut kadroyla alınacak maddi duruma göre, imkana göre alınacak futbolcular ben takımı ilk üçün, ilk dördün içinde, ilk üçte tutarım diyor. Yani öyle bir Peki şeyi hocam. vermiş ha. Tamam. Gelelim muhtemel, yani muhtemel bunlar, henüz net bir şey yok ama Beşiktaş camiasında işte Van Bronckhorst'la beraber, işte Friedl'ın gelmesiyle beraber Sportif AŞ'ye şimdi gidecekleri saymıyoruz. Şimdi hoca muhtemelen gidecekleri kampta görecek, bakacak, işte yürüyüşüne bakacak, topa vuruşuna bakacak, karakterine bakacak falan filan. Ondan sonra karar verecekler. Oyun sistemi, teknik, taktik meseleler onlar kampta çözülecek. Peki muhtemel alması gereken ve şu anda söylenti olarak Beşiktaş camiası için söylüyorum. Söylenti olarak adı geçen elinizde listelerinizde neler var hocam? Bunları bir konuşalım yavaş yavaş.
dile getirelim. Mutlu hocam, senden başlasak. Senin elinde, listende neler var hocam Beşiktaş'la ilgili? Transferlere yönelik diyorsunuz Barış Hocam. Tabii transferlere İsmi geçenler yönelik diyor. diyorum. Ha, İsmi geçenler, muhtemel ismi geçenler veya senin eline bilgi varsa direkt hani görüşüldüğüyle ilgili Beşiktaş'la veya Trabzon olur. Da Trabzon'u biraz sonra. Beşiktaş'tan sonra. Şu an ben o konuya tam vakıf değilim Barış Hocam. Ben milli Tamam. takımla ilgili bir takım Tamam. Milli çalışma takımı yaptım. sana. Tamam hocam. Milli takımı o Evet, zaman aha. sen değerlendirsin o anlamda. Adnan hocam. Bugün zaten birkaç gündür ciddi geçti. Bu Dortmund'da Hummels, yani çok Hummels ciddi. hocam. Tabii Hummels'i şu anda adı bayağı geçiyor. Şu anda ciddi. Bilmiyorum artık şartları oluşur mu olmaz mı Hocam bilmiyorum. şöyle Evet. şartlarla ilgili var mı senin elinde notun? Benim şartlarla ilgili şu anda yok ama Ben duyduklarım var da söyleyeyim şu mi? an onu söylemeyeceğim. Sen söyle. Tamam, ben söyleyeyim o zaman. Hocam Hı hı. Hummels 2+1 yıllık sözleşme teklif edildi Hummels'e. Tamam. Hı hı. Görüşmeler devam ediyor. 35 yaşında 5 milyon euro civarında bir teklif sunuldu Hummels'e. Bu sezon 25 maç, 3 gol, 4 sarı kart, 1 kırmızı kart. Şampiyonlar Ligi 13 maç, 1 gol, 1 asist. Almanya Kupası'nda da 2 maçlık bir performans gösterdi Hummels. Fakat Beşiktaş camiasının da Hummels'le ilgili şöyle bir kafa karışıklığı var. Bir kesim diyor ki çok fazla sakatlanan bir oyuncu. Bir kesim de diyor ki Hummels diyor sakatlanır. Arkadaşlar ben şöyle söyleyeyim. Hummels'in en son sakatlanması 2 sezon önce falan mıydı neydi? Sezon içerisinde sakatlanma dediği hastalık. Hasta yani adam soğuk algınlığı geçiriyor. Hasta oluyor. Yani hani kasla ilgili veya oyununu oynayamayacak herhangi bir etki ile ilgili bir sakatlanması yok Hummels'in. Taş gibi adam yani. 35 yaşında taş gibi bir adam. Buyur hocam. Hummels'i dedik. Hummels'i dedik. Rumi Kazan'da forma giyen Mirlin Dakuya var. Evet İsmi geçiyor. hocam. 26 yaşında 33 maç oynamış. 10 gol 4 asisti var. İyi bir futbolcu bu. Rubin Kazan'da oynuyor. Cenk Tosun'la zaten yeniden sözleşme yapacaklar. Karabağ'ın Evet. yıldızı var. Leonardo Arnade. Arnade. Çok iyi Evet bir hocam. futbolcuymuş bu. Bunun yani 4 milyon euro civarında piyasa değeri. Sağ kanat oyuncusu. Bunu Tamam. Karabağ'dan bir futbolcu gelecek gibi duruyor. Beşiktaş büyük ihtimalle getirecek. Vedat Muriç'in ismi geçti yine birkaç gün içinde. Evet hocam. Evet, Beşiktaş'a Vedat Muriç geçti. Hocam şöyle Vedat Muriç'i şöyle hemen ben sen de değindiğin için bendeki notları da söyleyeyim. Broncors'un Muriç ile ilgilendiği habere geldi hocam. Evet. Defense Central'da çıkan habere göre hocam yani Hı bu hı. Avrupa'da çıkan bir Haber gazete yayınlarında, evet. haber yayınlarında Defense Central'da yer alan habere göre siyah beyazlılar bu transfere öncelikle bonservis ödeyerek tamamlamak istiyor öncelik. Olmadı kiralık olarak Muriç'le Beşiktaş şu anda ilgileniyor. Fakat öncelik bonservisini almakla ilgili. Haber nerede çıktı? Defense Central'da haber olarak çıktı. Buyur hocam devam et. Muriç'le ilgili olan bendeki notlarda buydu. Seni Yine tamamlamak bir adına. Savic var. Savic de teklif verdi. Savic'i biliyorsun. Onunla görüşüyor. Evet Bir hocam. de Beşiktaş şu anda gizli tuttuğu bir 10 numara. Şu anda en önemli transfer 10 numaraya ağırlık veriyor Beşiktaş şu anda. Yıldız bir isimle görüşüyor. İsmi sır gibi tutuluyor ama o birkaç gün içinde duyurulur zaten. Onunla görüşüyor. Ülkesi de belli değil. Bir de Portekiz'de Jota diye bir isim çıktı Beşiktaş'ta. Ciddi de görüşüyorlarmış bu futbolcuyla. İşte Abubakar Meksika'dan teklif var. Abubakar'a Meksika'dan ciddi bir teklif geldi. Bu sene Amerte'ye Celtics istiyor. 4 milyon euro civarında para teklif etmiş Celtics Amerte'ye. Hocam hemen Tabii. versinler. Hemen Evet. versinler. Yani Yani 4 şimdilik milyonu bulduğunda ha, evet. Kasımpaşa'nın genç Yasin var. Kasımpaşa'da oynayan şu anda yıldız adaylarından Yasin. Çok ciddi istiyor Beşiktaş onu. Bir de Avrupa'dan 2-3 tane Türk çocuklar var isimleri. Trabzon'da da geçiyor isimler onların. Yani şu anda bak şimdi hocam Fenerbahçe Galatasaray diyoruz. İkisi ayrı.
Trabzon Beşiktaş ayrılmış. İkisi birbirinin oyuncularına teklif ediyorlar bak. Aynen. Fener'inkini Aynen. etmiyorlar. Trabzon'la Aynen. Beşiktaş birbirine. Ama Çünkü onlar bir de şimdi gücü de yetmeyecek hocam şimdi yani bir de matematiksel bütçe olarak şimdi yakın. Bütçe birbirlerine yakın diye. Evet. aynen. He. Şimdi hocam sen Evet. sürpriz bir orta saha dedim. Ben sana orta sahayı söyleyeyim kim Evet. olduğunu. Hadi bakalım. Şimdi hocam orta sahaya sürpriz aday. Serbest kalma bedeli 4 milyon euro. Serbest kalma maddesi bu yani. Sözleşmesinin içerisinde 4 milyon euroyu getiren bu oyuncuyu satın alır bedeli Evet. maddesi var. Hocam haber Portekiz'in A Bola gazetesinde yer aldı. Karabağ'da forma giyen Leandro Andrade hocam. Bak Karabağ'da forma giyen Leandro Andrade. Andrade için girişimlere başladı. Portekiz asıllı oyuncu bu sezon 11 gollük katkısıyla takımın şampiyon olmasında büyük rol oynadı. 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Kies tarafından Azerbaycan'da sezonun en etkili oyuncusu olarak da seçildi. Beşiktaş şu anda orta sahaya Karabağ takımının Azerbaycan'dan Karabağ takımının orta saha oyuncusu Leandro Andrade ile temaslara başladı hocam. Temaslara geçti. 4 milyon euro serbest kalma maddesi var. 4 milyon euroyu getiren oyuncuyu Alır diyor. alır hocam. Evet. Aynen. Leverkusen maçında da çok güzel bir futbol ortaya koymuştu. Andrade. Hocam Aynen hocam. hocam bu futbolcu Bu arada çok özür Heh. diliyorum hocam. Yok, Pardon. estağfurullah. Şöyle Beşiktaş ile Karabağ arasında önümüzdeki sezonlarda hatta bu sezon başladı gibi böyle bir kardeş kulüp meselesi durumu, İyi oyuncu ilişkiler olacak. Evet. evet iyi ilişkiler, al ver meselesi falan olayları daha da fazla ilerleyecek, gelişecek. Bunun da bilgisini vereyim hocam. Karadağ'da yalnız Barış hocam Galatasaray daha çok sempati var öyle söyleyeyim yani. Hocam tamam. Tabii O canım. şey nereden geliyor? Hocalarına Beşiktaş teklif Evet. götürdü. Fatih Terim, evet. Aynen. Fakat Evet. hoca geri çevirdi. O zaman biz böyle bir yol haritası çizelim sizinle falan. Oyuncu alışverişi, kardeş kulüp meselesi falan. Hani tabii buna da yok denmedi yani. Evet. Evet Adnan hocam. Başka var mı liste? Bu- Yoksa devam edeyim mi? Leandro diyorum sağ kanatta da oynuyor. Orta sahada da oynuyor. Forvet arkası forvet. Yani 3-4 yerde de oynayabilen bir futbolcu yani. İyi bir futbolcu. İşte şimdilik sayacağım isimler buna. Daha var bir sürü isimler. Çoğu zaten hep gibi yani Hocam, böyle. Tabii şimdi şöyle Hayal isimler var yani. Evet. Tabii şimdi isimler çok biz transfer sezonu yani Bir de lig Beşiktaş bittiğinde- virgül koy. Trabzon'un golcüsüne de teklif götürdü. Ona ya. evet. Evet. Hocam Bunu isimler atlamayalım. dönecek. İsimler dönecek. Evet. Ama bu işler hocam hepsi kamp şu anda bir de önümüzde Avrupa Kupası maçları var. Şimdi Avrupa Kupası maçları artık yarılanmaya başladıktan sonra transfer piyasası iyice kızışacak. Dolayısıyla şu an konuşulan isimler evet olanlar var, olmayanlar var. Fiyatı yüksek olanlar var, gelmek istemeyenler var, temasa geçildi, yoklananlar var, hepsi var. Ama net bir şey henüz yok. Yani onu da söyleyelim. Hocam zaten şöyle de bir şey var. Şimdi Türkiye'de 3-4 büyüklerin hepsi özellikle bak Beşiktaş ve Fenerbahçe ilk kez Haziran ayında hocalarıyla yani hani transfer olarak söylüyorum. Hocalarını hazır transfer ettiler, getirdiler ve Haziran'dan itibaren yeni sezonun hazırlıklarına başladılar. Bu takımlara da artı bir puan getirecek neticede. Biraz daha şu anda kulüpte olan oyuncuları tanıma, kulübü tanıma, taraftarı tanıma, işte şehri tanıma falan gibisinden konularla dönecek. İşte Avrupa Kupası başlayınca bazı maçlara gidecekler. Kendi oyuncularının maçlarını özellikle Türkiye milli maçında işte özellikle onun maçları hiç kaçırmayacaklar, izleyecekler falan. Böyle bir döngü var şu anda. Hocam yine ben Beşiktaş'tan adı geçenlerle özellikle hocam orta saha geri defans hattıyla ilgili Beşiktaş ciddi anlamda arayış içerisinde. Yani sol stoper, sağ stoper falan ciddi anlamda bakıyorlar. Bunlardan bir tanesi de Hermoso hocam.
Sol stoper 28 yaşında, Atletico Madrid'de oynuyor. Güncel mevcut piyasa değeri 25 milyon euro. Yani bu aranıyor. Şimdi bir de şu var hocam. Özellikle ve özellikle Beşiktaş defansa gerçekten çok kaliteli isimler almayı planlıyor. Defansa. Yani hoca Van Bronckhorst'ta özellikle defans hattına çok sağlam isimler istiyor. Oynatacağı futbol, işte rakiplerinin gol oranlarının yüksek olması, önce onları defansta durdurmak istemesi gibi ve Beşiktaş'ın kadrosundaki eksik de aynı şekilde. Dolayısıyla Beşiktaş şu anda önceliği defans hattında ve iyi kaliteli isimler. Bunlardan bir tanesi de Hermoso. Atletico Madrid'in oyuncusu Hermoso. Gabriel Paulista hocam. 33 yaş stoper. Atletico Madrid. Bu daha makul bir oyuncu. 2 milyon euro değerinde. 23 resmi maça çıktı ve teklif yapıldı hocam. Gabriel Evet. Paulista'ya 33 yaşında 2 milyon euro gibi bir piyasa değeri var hocam. Hocam Martial Anthony 9 numara hocam. Hem solda oynuyor hem sağda oynuyor. Buna da bir yoklama çekildi. Fakat şöyle bir şey var. Martial'le hocam Beşiktaş, Galatasaray, Marsilya, Lyon hepsi ilgileniyor hocam şu anda. Yani onların listesinde var bu oyuncu. Beşiktaş da bunlardan bir tanesi. 10 milyon euro civarında bir piyasa değeri var. Hocam bu oyuncu 28 yaşında ve kariyerinde en yüksek piyasa değerini yakaladığı rakam da 65 milyonu yakalamış hocam kariyerinde. Yani 65 milyon bir piyasa değerine kadar çıkmış. Fakat oyuncuyu Galatasaray, Marsilya ve Lyon da istiyor hocam yakın takibinde. 9 numara sağ ve solda da oynayabiliyor. 13 maçta bir golluk bir performansı da var bu sezon. Hocam onun dışında Pelistri hocam özür diliyorum. Facundo Pelistri Granadalı oyuncu 22 yaşında hocam. Uruguaylı sağ kanat oyuncusu hocam. Beşiktaş bununla da ilgileniyor. 15 maç 2 gol 2 asistlik bir performans gösterdi bu sezon Granada'da. Şimdi İspanyol niye İspanyol hocam? Friedel Amerika'da olan menajerlik şirketi ama İspanyol menşeli bir menajerlik şirketinden çalışıyor. Dolayısıyla biraz daha İspanyol, Uruguay falan Amerika ağırlıklı oyuncu gelecek. Facundo Pellistri de Granadalı oyuncu 22 yaşında sağ kanat oyuncusu da bunlardan bir tanesi. Mevcut piyasa değeri 8 milyon euro civarında hocam. Hocam bizden bir isim Eduard Miçut. Bunu hepimiz biliyoruz. Adana Demirspor'da Adana Demirspor, oynayan evet. Adana Demirspor'un merkez orta saha oyuncusu. 21 yaşında hocam. Fransa asıllı. Orta saha oyuncusu. 24 maç 2 asist. Hocam yalnız Miçut'la Adana Demirspor oyuncusu, merkez orta saha oyuncusu Miçut'la Parma da ilgileniyor hocam. Fiyatı da makul. 2,5 milyon euro civarında da bir piyasa değeri var. Bu da yine Beşiktaş'ın ilgilendiği isimler arasında. Hocam Beşiktaş'ta durumlar böyle. Ama dediğim gibi Beşiktaş'ın önce 19 tane yabancısından 9 tanesini 10 tanesini eritmesi lazım ki ondan sonra bu oyunculara yönelebilsin. Şimdi ben hocayla ilgili de biraz bir kendi fikrimi de söyleyeyim. Şimdi Van Bronckhorst evet final oynamış bir hoca, finali görünmüş bir hoca. Fakat Beşiktaş'ta geldiğinde proje hocası olarak devam edebilir mi, edemez mi? Bunu önümüzdeki ilerleyen yani sezon başladı. İlk 8 hafta sonra 7-8 hafta sonra bunu anlarız. Şu an çok erken. Ben de açıkçası Beşiktaşlı taraftarlar gibi, Beşiktaş camiası gibi kafam karışık. Hocayla ilgili net bir şey söyleyemiyorum yani. Şöyle bir iyiliği var. Şöyle bir şey. Serdar Hoca Buyurun. yardımcısı olarak devam edecek. O iyi bir şey. Evet. Yani Evet.
Mesela Mourinho'nun ben Türk yardımcı hocasını ben duymadım. İsmi hiç geçmedi. Ya aslında Yani önermişler yerli. de yerli olarak. Yani tamam Hocam da Fenerbahçe'de şimdi şöyle bak bir şey söyleyeyim. Fenerbahçe'de bu hafta seçim var. Ben biraz da ona da söyleyeyim. Şimdi seçim havasında olduğu için Fenerbahçe e, bu konulara hiç giremiyorlar. Şu an Fenerbahçe'de tek hedef seçim. Yani pazar günkü olacak seçim ve şöyle de söyleyeyim. Şu an Fenerbahçe kongre üyelerinin birçoğu Aziz Yıldırım'ı destekliyor. Yani birçoğu Aziz Yıldırım'ı destekliyor. Özellikle bugün bu daha fazla ayyuka çıktı. Neden? Onu da söyleyeyim. Hocam biz yayınlarımızda daha önce özellikle sen belirttin bunları, dile getirdin. Fenerbahçe'de şampiyon olamamalarının altında başka nedenler yatıyor. Başka sebepler var. Bunları dile getirdin. İşte Fenerbahçe bilerek borçlandırılıyor ve el altından kulüp satılma ihtimali var diye daha önceki yayınlarımızda sen dile getirdin bunları ve bugün yani bizim dün aylar akşam önce gece söylediklerimiz şimdi konuşmaya aylar başladı önce yöneticiler. aylar Evet. önce şu an Evet. dün akşam gece bu konu ayyuka çıktı. Özellikle Ali Koç'un yönetimindeki bazı isimler ki bunlar da cemaate yakın isimler. Bunları da buradan Evet. söyleyelim, belirtelim. İzleyecek olan veya izleyen izleyicilerimiz de bunları anlasınlar. Fenerbahçe'de işler hiç iyiye gitmiyor ve Aziz Yıldırım'ın bugünkü çıkışı da tamamen İbre'yi Aziz Yıldırım tarafına çevirdi. Evet hocam. Hocam Fenerbahçe'de şöyle pardon Mutlu hocam. Şimdi kongre bitsin. Mesela atıyorum Ali Koç başlasın. Aziz Yıldırım savaşı açıyor. Bak. Savaş silahlarını ateşliyor. Aziz Yıldırım kazansın. Ali Koç Maçlarda açıyor. taraftarlar arasında ciddi anlamda büyük sorun. Fenerbahçe'ye iyi günler beklemiyor. Bu birbirlerini yiyorlar Mutlu hocam. Evet. Evet hocam. Evet. Düştüm hocam yine geldim. Evet Mutlu Merdivenden hocam. düşme de yanından düş. Evet Mutlu hocam sen sessizsin. Senin milli takımla ilgili bugün çalışmaların var herhalde doğru mu? Evet, biraz milli takımla ilgili çalışmalarımız oldu. Peki hocam Beşiktaş'ı Beşiktaş hocasıyla, toparlayalım evet. mı? Toparlayalım Evet, mı? Var mı Beşiktaş'ı söylemek toparlayalım. istediğiniz bir şey? Benim sadece hocayla ilgili bir çalışmam oldu. Onu da yayın başında Buyurun. anlattım Söyledin. zaten. Yok, Tamam. anlattım, evet. Adnan hocam. Evet. Freidel bu gelen sportif direktör Türkiye'de zaten burada fazla durmayacak. Onun bir yeri Evet, evet. yani burada Hocam yani sportif ha, direktör değil de o sportif AŞ'nin içinde olacak hocam. o ismi Spor- veriyorlar işte güya. Ya, aynen. O Aynen. sürekli dışarıda olacak. Samet Aybaba Evet. yine bakacak bu işlere. Ya Samet görüşmeleri Aybaba o yine yapacak. Samet tabii, Aybaba ve ekibi listeleri hazırlayacak tabii, ama transfer tabii. görüşmelerini Freidel yapacak. Yani o bitirmeye çalışacak. Evet, Hocam evet. milli takıma da geçmeden çok kısa virgülünü alarak ben şöyle söyleyeyim. Bugün Galatasaray taraftarını ve camiasını sevindirecek iki haber, bir sevindirecek bir de üzecek haberim var. Hemen buna da 5 dakika değinip sonra hocam Mutlu hocam sözü milli takımla ilgili sana vereyim. Şimdi birinci ağızdan bugün yine bir telefon trafiği bir görüşmesi yaptım. Oğuz Aydın'la ilgili. Hocam Oğuz Aydın 5 milyon euro nakit paraya hepsi nakit olmak üzere eski hocaları şu an Ajax'la anlaşan eski hocaları Fairoli'nin takımı Ajax'a transfer oluyor. Önümüzdeki Hocası da sezon çok istiyor. Hocası da evet, istiyor çok onu. istiyor hocam. Çok istiyor. Önümüzde bir de zaten kendisi de Oğuz Aydın'ın kendisi de Lahey doğumlu. Hollanda Lahey doğumlu. Tabii Hollanda'da. Dolayısıyla hani Ajax'ı da falan iyi bilen bir oyuncu. Böyle bir fırsatı da açıkçası kaçırmak istemiyor. Hoca da çok istiyor. 5 milyon euro gibi bir paraya da anlaşılacak. Hocam çok böyle cılız hani Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş falan bunlardan çok cılız bir şeyler gelmiş, istekler gelmiş. En ciddisi Galatasaray'dan geldi. Fakat şöyle hocam teklif edilen para Galatasaray'ın teklif ettiği para da işte belirli taksitlerde ödemeli oluyor diyor Galatasaray. Hani taksitlendirme yapalım diyor. Ama Alanyaspor cephesi de tarafı da transfer parasının hepsini nakit istiyor.
Aşağı yukarı 7-8 milyon euro civarında bir borçları var. O borcu bir nebze olsun kapatmak için bu paraya ihtiyaçları var şu anda. Durum bu. Yani üzücü haber, Galatasaray camiasını üzecek haber buydu. Önümüzdeki hafta Ajax ve Alanyaspor Transfer Komitesi bir araya gelip Oğuz Aydın'la görüşmelerini, yani Oğuz Aydın meselesini görüşmeye başlayacaklar ve büyük bir ihtimalle, büyük bir olasılıkla Oğuz Aydın Ajax'a nakit 5 milyon euro karşılığında imzayı atacak. Hocam ikinci haberim Avusturyalı Arnautovic. Bugün birinci ağızdan Arnautovic'in en yakın birinci ağzından, Inter'de oynuyor zaten biliyorsunuz ama Avusturya asıllı bir görüşme gerçekleştirdim ve Galatasaray'ın Okan Hoca'nın Arnautovic'i istediğini ve 4,5 milyon euro bir para teklif edildiğini söylediler. Söylendi, daha doğrusu öyle diyeyim. Ve Arnautovic de Fenerbahçe'de ilgileniyor. Fenerbahçe değil de Arnautovic Galatasaray'ı tercih ediyor, istiyor. Görüşmeler başladı. Fakat eğer Fenerbahçe Galatasaray'a çelme atmak adına, transferi yatırmak adına rakamı 6-7 milyon euroya falan çıkarırsa Arnautovic Fenerbahçe'ye de imza atabilir. Ama oyuncunun isteği, Arnautovic'in isteği şu anda Galatasaray'da oynamak ve Galatasaray Kulübü 4,5 milyon euro civarında bir teklif yaptı ve pazarlıklar devam ediyor. Arnautovic 35 yaşında. Bu sezon 27 maç, 5 gol, 3 asistlik bir katkı sağladı. Şu an mevcut piyasa değeri de 4-4,5 civarında falan bir rakam var hocam. Inter'de zaten şu anda oynuyor biliyoruz. Ya Galatasaray'ın bir de şöyle bir durum var hocam. Ona da kısa bir değineyim. Erden Timur'un istifasından sonra görevi bırakmasından sonra başta Icardi olmak üzere, Icardi, Torreira olmak üzere birçok oyuncularda huzursuzluk oluşmaya başladı. Icardi İtalya'daki yakın dostlarına da, arkadaşlarına da önümüzdeki sezon Galatasaray'da olamayabileceğini ifade etmiş, dile getirmiş. Eğer ki skorlar ve oyun anlamında işler iyi gitmezse Galatasaray'da önümüzdeki sezon ciddi anlamda sorunlarda Galatasaray'ı bekliyor açıkçası. Bunu da dile getireyim. Ben de bir bomba haber vereyim hocam. Buyur hocam. Şimdi Galatasaray liste dışına çıktı. Bugün bir bomba düştü. Tamam hocam. Liste dışına bak, 500 kişilik listesi var dedim ya. Onun dışında Evet. bir bomba. Niye bomba oldu? Mourinho'nun bu rüzgarını, havasını indirmek için Muhammed Salah'a teklif edildi. Hocam Evet. çok zor. Doğru. Zor olur. Doğru. Çok Yani zor. abi şimdi diyor ya, Erden Timur'un bir laf var. %1 de olsa diyor, Tamam. yani Tamam hedefinden hocam. şaşmayacaksın Tamam diyor. ama ben o transferin gerçekleşme ihtimalini çok zor buluyorum. Çok zor buluyorum. Yani Erden Timur zaten olmaz değil. Depay'ı yatırırsın. konuşuyorlardı. Depay'ı. Parayı yatırırsın. Hocam Depay konuşuluyor. hocam birkaç Liste var. takımla görüşülüyor. Depay görüşülüyor. Ben bir oyuncu daha söyleyeyim. Sonra bunu da kapatıp milli Ben maça şöyle, geçelim Erden hocam. Timur'un son yönetim kurulu istifasından önce Florya'da toplantı yaptılar. 2 kişinin ismini verdi. Bunlarla tamam anlaştım. Bunlarla gidin görüşün, yani bitirdim işi dedi. Biri Sofyan Ambarat, biri de Bisakka. Hocam Bunların Amrabat'ı işini söyledik zaten biliyorsun. He. Amrabat'ı Yok. daha önceki yayınlarımızda Bu dile getirdik. net olarak Evet. yani anlaştım diye ismini vermiş, yani listeyi vermiş Evet. yönetime. Şimdi şöyle bir haber de var hocam. Listelerde sızan bir haber. Bunu da yine son söyleyeyim. Sonra milli takıma geçelim. Hocam Evet. Juventus'un oyuncusu Kostić hocam. Evet. Bak orta saha, 31 yaşında. 31 yaşında. orta sol oynuyor. Evet, Orta sol. solda oynuyor. Evet. Kostić. Juventus 10 milyon euro civarı bir piyasa değeri var. Fenerbahçe'de çok ilgileniyor ama.
bu arada bu Evet. oyuncuyla. Ben dedikten sonra hocam, Mutlu hocam. Evet. Hocam bir bomba daha haber vereyim sana. Evet. Bomba, Adnan hocamda bomba haberler bitmez. Kerem Aktürkoğlu'na bugün Messi'nin Evet. takımından teklif geldi. 14 Evet. milyon euro net. Evet. Evet. Doğru. Messi'nin takımı. Allah. Evet. Evet. Peki. Mutlu hocam. Kaç gün kaldı? 7 gün mü kaldı? Bir hafta kaldı değil mi Gider hocam? mi? Peki hala gider mi sizce? Hocam şu an Kerem Aktürkoğlu parayı bulduğu Evet. her yere gider. Araplar 18 milyon euro bonservis verdi Galatasaray'a. Teklif ettiler. Galatasaray 20'nin altında Evet. vermek Şeyde istemiyor. Barış Ha. hocam Evet. 18'inde. Ar- Arabistan 20 milyon, 18 Sesler milyon gitti. teklif ettiler. Evet. Ha. Şimdi Mutlu hocam milli maçlara az kaldı. Euro diyeyim. Euro demeyeyim de hadi Euro Avrupa dilinde oluyor. Euro 2024 milli. Barış hocam sanki yayın ara ara kesiliyor gibi. Şu an sesler gayet iyi hocam. Görüntü de iyi bende. Herhangi bir sorun görünmüyor. Devam edebiliriz. Sesiniz de sizin sesiniz de iyi geliyor yani. Şu an bir sıkıntı yok gibi. Ara ara yayınlar kesiliyor. Evet. Hocam milli takımda neler oluyor? Buyur. Evet. Zaman zaman sizin sesler de biraz şey yapıyor da kesinti oluyor. Şu an normal herhalde. Anladığım kadarıyla. Evet. Milli takımda neler oluyor hocam? Mutlu hocam. Evet. Milli takım. Avrupa Şampiyonası'na 8 gün kalan milli takımda neler oluyor? Milli takımımızın en son oynadığı İtalya maçından önce Avusturya maçında oynadığı ve mağlup olduğu maçtan sonra İtalya ile oynamış olduğu hazırlık maçı her ne kadar tat vermese de yani ortada bir futbol oynayarak bir 10 dakika 15 dakika İtalya'da top 10-15 dakika Türkiye'de öyle al gülüm ver gülümle geçen bir maç oldu yani o kadar ağım şahım bir maç olmadı işin açıkçası. Sonuçta o futbol sonuçta skora yansıdı yani 0-0 olarak yansıdı. Şimdi pazartesi günü Polonya ile bir hazırlık maçı daha yapılacak. Bu arada kadroda yani çok isim var. Yani 30'un üzerinde isim var Hocam bu kadroda. genişletilmiş kadro zaten. Bu Evet, azaltılacak. geliştirilmiş Geniş kadro. Evet, kadro. Ha. azaltılacak. Buradan bu arada kadrodan çıkanlar da oldu. Sakatlanan Ozan Kabak'tan Ozan sonra Kabak sakatlandı. Enes Ünal çıktı. Ayrıca Çağlar Söyüncü de Fenerbahçe sakatlandı değil mi? Çağlar Sakattı. Söyüncü evet Tabii. ya, çıktı Enes falan. de mi sakatlandı hocam? Enes Evet, de Enes de ayrıldı. sakatlandı. Evet, o da çıkartıldı. Yani 3-4 tane futbolcu bu vesileyle ayrılmış oldu. Herhalde şu an tahmini tam rakamsal olarak bilemiyorum da 31 tane futbolcu var genişletilmiş kadroda. Tabii bu Avrupa Şampiyonası'nda düşürülecek, şey yapılacak. Pazartesi günü Polonya maçı var. Polonya maçında milli takımımız da Polonya'da şu an. O maçtan sonra muhtemelen kadro şekillenecek yani. Çünkü geriye ayın 18'inde de Gürcistan maçı var. Yaklaşık bir hafta sonra yani bayramın 3. gününe mi denk geliyor? Evet, 3. gününe denk İlk geliyor. maç. Gürcistan maçı var. Gürcistan maçı Türkiye'de oynanacak. Yani Türkiye'de oynanacak olması da milli takımımız için çok büyük bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Akabinde bir hafta sonra Evet. Portekiz'e gidecekler. Evet, tabii. Portekiz'e gidecekler. Eğer ki Gürcistan maçını muhtemelen alırız diye düşünüyorum. Eğer ki Gürcistan maçını alırsak Zor maç değil mi Portekiz hocam? maçı Gürcistan ters daha ters gelme ihtimali yok zor mu? maç. Gürcistan'ın mı? Evet. Portekiz'in ve Gürcistan'ın Barış Gürcistan hocam. hocam. Gürcistan hocam. Ters takım Hangisini değil mi? söylüyorsun? Gürcistan Yok hocam. Barış hocam. Gürcistan'a hayır alırız. Gürcistan o kadar şey değil yani. Şey yapmıyorum ben. Orada yani eğer ki Gürcistan maçını alırsak geriye bir yani Portekiz maçının ondan sonraki hafta çıkacağımız Portekiz maçı kalıyor. Portekiz maçında
yani o Gürcistan maçının sonucuyla galibiyet halinde o maça da milli takımın asılacağını, en azından kolay lokma olmayacağını düşünüyorum Portekiz'e karşı. Yani milli takımda da gerçekten çok kayda değer oyuncularımız var. Yani ben kadro kurmaya çalışıyorum kendim. İlk 11 kurmaya çalışıyorum. Ben zorlanıyorum şahsen yani. Montella yani gerçekten Allah yardım etsin. Bakacağız, göreceğiz nasıl bir 11 çıkartacak. Bakacağız Bir de yani. kadroyu azaldı hocam. Eğer ki tabii kadroyu da düşürecek. Eğer ki şöyle söyleyeyim, Gürcistan maçını galip bitirip Portekiz'den bir beraberlikle dönersek muhtemelen ayın 26'sında oynanacak Çekya maçı var. Ama o da deplasmanda oynanacak. Biz Portekiz'de de Gürcistan'da da Ama kendi o sahamızda. motivasyonla, o şeyle hocam Evet, son o maçı motivasyonla deplasmanda oynayacak olmamıza rağmen ben o maçı da milli takımın bırakacağını pek düşünmüyorum yani. beraberlik Orada yeter mi orada? Yani hani yeter 3 hocam. Yeter 1 şöyle 1 4 puan. evet 5 puan yapar. Yani mağlup Özür olmazsak dilerim. 5 Evet. puan yapar. 5 puan yapar. Doğru. Yani Gürcistan'ı galip bitirdiğimizi farz et. Portekiz'de de kendi sahamızda oynayacağız ama Portekiz'in de gücünü biliyoruz yani. Oradan da 1 puan aldığımızı farz edin. 4 Çekya maçına da tabii o şeyle asılacaklardır tabii ki. Yani tabii ki galip gelmek isteyeceklerdir ama mağlup da olmak istemeyeceklerdir. Yani burada en kötü ihtimal beraberlik 5 puan. Yani ilk maçlar için güzel bir başlangıç olur diye düşünüyorum yani. Hocam Hatta şöyle olmuyor mu? Şöyle olmuyor mu o zaman? Yani bir evde 2 deplasman mı oluyor? ya hayır çift maç usulü şimdi yani oynanacak yani birer maç daha oynanacak diye biliyorum ben yani tek maç üzerinden değil Soruyorum yani. hocam. Soruyorum Evet. ben. Aha. Yani eğer ki işte dediğim gibi eğer ki 5 puan yani alınırsa ben diyorum yani gayet net ikincilik şansı çok yüksek bir duruma gelir yani diye düşünüyorum. Hatta oransal olarak yani yapılan istatistiklerde oransal olarak Portekiz'in grubun F grubu milli takımın grubu grubun favorisi olduğunu söylüyorlar. Yani ona da 1.3 oran vermişler. Yani Portekiz'in grup lider olma şansına. İkinciliği ise Türkiye'nin Çekya'dan biraz daha şanslı olduğu söyleniyor. Türkiye'ye ikincilik şansı vermişler. O da 4.8 oran vermişler. Çekya'nın ikinciliğine ise 5.51. Yani Türkiye'den daha zayıf yani ikinci olarak çıkması. Gürcistan'ın bir şekilde yani çıkması ise yani çok zayıf bir ihtimal 13.3 vermişler yani. Burada Portekiz'de milli takımı bir nevi favori görüyorlar yani yapılan istatistiklerde. Yani ben inanıyorum milli takım başaracak yani bir üst tura çıkacaktır yani. Hocam genç de bir takımız. Yani milli takım olarak Evet. genç de bir takımız ve oyuncuların hepsi transfer yapma isteği ve arzusu da olacak. Artık çünkü Tabii o ki, potansiyeli tabii. yakaladılar ama ligde yakaladılar. Fakat nerede transfer yapıyorsun? Ya Şampiyonlar Ligi, ya UEFA, ya konferans ya da işte bu tip daha büyük organizasyonlarda, milli organizasyonlarda transferi yakalayabiliyorsun. Daha hızlı ve çabuk herkesin gözünün önündesin. Özellikle Portekiz maçı bu anlamda Portekiz maçı bütün oyuncular için bir fırsat olacak. Dolayısıyla Evet. Portekiz'den de dediğin gibi eğer Gürcistan maçını kazanıp Portekiz'e o şekilde giderse milli takım o motivasyonla da farklı bir sonuç da çıkabilir hocam oradan. Yani ben açıkçası öyle de düşünüyorum yani. Evet. Yani kadroya gelince kadroyu şöyle söyleyeyim. Yani burada şu an genişletilmiş kadroda Altay Bayındır, Mert Günok, Uğurcan Çakır, Abdülkerim Bardakçı, Ahmetcan Kaplan. Bu Ahmetcan Kaplan'ı ben ilk defa duyuyorum gibi sanki pek aşina değilim yani bu arkadaşa. Evet. Kaan Ayhan, Merih Demiral, Mert Müldür, Samet Akaydın, Zeki Çelik, Arda Güler, Ferdi Kadıoğlu, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci, İsmail Yüksek, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Yusuf Yazıcı,
Barış Alper Yılmaz, Bertu Yıldırım, Cenk Tosun, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Semih Kılıçsoy ve Yunus Akgün. Yani Hocam, buradan virgül alayım. muhtemelen Ahmetcan Kaplan stoper mevkiinde oynayan Türk profesyonel oyuncu. Ajax'ta forma giyiyor hocam. Hatta onun Evet. hakkında şöyle de dendi. Hamit Altıntop'un torpilli futbolcusu dediler ya, hatırlıyorsanız. Evet, Evet, Trabzonspor Hı hı. altyapısından başlamış hocam futbola. Şöyle söyleyeyim, 9,5 milyon euro karşılığında Hollanda ekibine de transfer olmuş hocam. Böyle de bir bilgi var. Onu da evet. yeri Şöyle gelmişken söyleyeyim. bununla ilgili Ahmet Can'la ilgili şöyle de bir şey söyleniyor. Şimdi Çağlar Soyuncu da kadrodan çıkarılınca Evet, stoper mevkiinde stoper mevki. oynatılma ihtimali, en azından Polonya maçında denenme ihtimali olabileceği söyleniyor. Yani acaba dedim ben ilerleyen dönemde Polonya maçından sonra kadro daraltılacağında yani acaba yani gönderilebilir mi diye düşünmüştüm, yani o açıdan söyledim yani. Gerçekten Evet. Montella'nın burada yani bu isimlerde yani ilk 11 kurma ihtimali çok zor. Yani çok kaliteli futbolcularımız var. Yani gerçekten diyorum. Özellikle Arda Güler'e değinmek istiyorum burada. Arda Güler yani Real Madrid'e ilk gittiği aylarda değil de ondan sonraki takip aylarında yani çok güzel bir form yakaladı. Fiziken de kendini artık güçlendirdi. Ben inanıyorum bu turnuva milli takımımız için Arda Güler'in turnuvası olacaktır diye düşünüyorum şahsen. Peki hocam, sorum şu, Arda Güler dedin. Evet. Şimdi Montella kendi takımında oynamayan bir oyuncuyu bu turnuvada riske eder mi? Yani doğru, o da Ama konuşuluyor. oynadığı dönemlerde de etkili Kendini ispat olmuş bir etti. oyuncu. Evet, İspat kendini etmiş bir ispat oyuncu. etti. Yani Hatta evet. şu an yani Arda Güler'e Getafe Real Madrid'in kapısını çaldı. Getafe resmen talip olduğunu bildirdi. Yani resmi teklif yaptı. Tabii gelişmeleri ilerleyen süreçte göreceğiz yani. Mbappe falan da geldi. Yani oralarda biraz daha işi zorlaştı Evet, yani evet, Arda'nın. evet. Biraz daha zorlaştı yani. Mbappe Ha, tamamen sabredip Real Madrid'e beklerse, geçti. Evet. sabredip bekler, işte ne bileyim, fırsat verildiğinde şanslarını iyi kullanır falan filan bir durum olursa belki işler değişebilir yine yani. Çünkü daha 18 yaşında hocam. Hocam bak, Evet. 18 yaşında bir oyuncuyu Real Madrid oynatmaz hocam. 18 nasıl oynatır biliyor musun? Şöyle oynatır. Kendi altyapısından yetişir. Tamam mı? Yani kendi altyapısından yetişir. Oyuncu yıllarca Real Madrid'in içerisinde olan bir oyuncu olur. O zaman oynatma ihtimali var. Ama dışarıdan gelen 18 yaşında bir oyuncuyu 11'de oynatmaz hocam Ancelotti yani. Ee, Yani bilmiyorum, Böyle. tabii göreceğiz. Bence Arda Güler milli takımın yani vazgeçilmezi olacaktır yani bu turnuvada. Tabii ki. E, Ama işte Kendini ispat oynamaması etme, avantaj mı? Oynatır mı Montella? Ben açıkçası aklıma gelen ilk soru o bence yani. oynaması mantıklı, yani oynatılması mantıklı diye düşünüyorum. Yani o Arda Güler gibi bir Veya futbolcunun maç yedekte içerisinde kalması, duruma göre, işin gidişatına tabii göre hani yani kilit evet, aç, çilingir değişiklikler vur, yapılabilir çıkar. yani, o Evet. doğru. Yani evet, evet. Yani şimdi burada şöyle söyleyelim Barış Hocam. Kalede yani düşünecek olursak kalede Altay Bayındır, Mert Günok, Uğurcan Çakır var. Yani burada üçü arasında değerlendirme yapacak olsak Altay'da aynı sizin deminki Arda Güler için söylediğiniz gibi Manchester United'da pek forma giyme şansı bulamadı. Yani deseniz ki Altay'ı mı koyalım kaleye? Ben de Altay'ın konulmasına karşıyım işin açıkçası. Uğurcan Çakır veya Mert Günok daha mantıklı olabileceğini düşünüyorum yani. Yani bir kadro kuracak olsak, ilk 11 kadrosunu kuracak olsak yani öyle düşünüyorum yani. Sol bekte yani kim olabilir desek yani Ferdi Kadıoğlu Villarreal'den mantıklı geliyor. yani Ee, Ferdi var. Evet. Evet, Ferdi var. Yani tabii var, 3-5 tane futbolcu var yani böyle oynatılabilecek Joker futbolcular var. Barış Alper var zaten, her yerde koy oynar. O ayrı bir konu tabii. İtalya maçında Yani da sağ süperdi bekte, maşallah ya. Maşallah. evet, sağ bekte Zeki Çelik olabilir diye düşünüyorum.
Ondan sonra stoperde yani yine notlarım arasında Abdülkerim veya şimdi Çağlar'ın kadrodan çıkartılması sonrasında orada bir sıkıntı olacağını düşünüyorum. Yani oraya ya Kaan Ayhan'ı koyacaklar. Şey de sakatlandı. Ozan Kabak. Ozan Kabak da Ozan Kabak, evet, sakatlanınca zaten yani orada stoper mevkinde bir sıkıntı var şu an milli en takım zor nezdinde. stoper değil mi hocam şu anda? Evet, aynen öyle. Şu an orada bir sıkıntı var. Şimdi orada Abdülkerim'i koyacağız zaten defansın şeyine. Onun yanında oynayabilecek yani Ahmetcan Çakır Ahmetcan soy ismini hatırlayamadım şu an bir anda. Ahmetcan Ahmetcan hocam. evet ve Ahmetcan Kaplan ve Kaan Ayhan'ın oynama ihtimali var diye düşünüyorum. Yani Abdülkerim Bardakçı'yla da Kaan Ayhan'ın takımdan da kendi takımlarından da iyi bir uyumu nedeniyle değerlendirebilirler diye Peki düşünüyorum. iki tane ağır stoper olmaz mı hocam? Yok ağır. Yani şimdi orada Kaan Ayhan çok soğukkanlı. Çok soğukkanlı. Abdülkerim ağır değil yani. O kadar öyle şey yapacak, ağır olacak bir şey değil. Yani orada Kaan Ayhan topa basan bir futbolcu olacak. Yani şey olarak yani Ahmet Can Kaplan da olabilir. Yani ben orada Hava toplarında etkili mi Kaan sence? Hava toplarında. Çok etkili. hava top yani fena değil. Yani öyle Çok güzel kafaya çıkar. evet ne kadar da yani şey desek Ya Abdülkerim'i biliyoruz. Onun kafası iyi. Hava hakimiyeti çok iyi de. Hani Kaan da şeyin iyidir. Kaan'da Kaan da iyidir. Kaan da. evet iyi mi yani? Evet. Onu İyi, öğrenmek istiyorum. iyidir. Yani. Evet. Onun haricinde orta sahaya dönecek olursak burada bir Hakan Çalhanoğlu faktörü var milli takımda. Hakan Ya hocam Çalhanoğlu. Banko ben zaten hocam. ısınamadım ya. Hakan yani şu milli Yo, takımda Hakan Çalhanoğlu, Barış Hocam bak He? şimdi Hakan Çalhanoğlu gerçekten çok kaliteli bir futbolcu. Yani eğer ki Hocam. kendine uyum sağlanırsa yani sağında solunda yani önünde arkasındaki futbolcularla iyi bir uyum içerisinde olurlarsa diğer futbolcular yani başarılı olacağını düşünüyorum ben Hakan Çalhanoğlu'nun. Ya hocam Yani Hakan Çalhanoğlu kaç yıldır milli takımda? Kaç turnuva gördü? Üçüncü ya turnuvası bu oynuyor galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Uzun yıllardır uzun oynuyor. zamandır milli Hocam takımda oynuyor yani yani. ben daha maç değiştirdi yani maç kazanan bir performans gösterdiğini açıkçası yani Inter'de oynadığı veya işte Milan'da oynadığı dönemlerdeki o futbolunu falan göremiyorum hocam milli takımda yani. Barış Hocam şimdi şöyle bir şey var. Yani Inter'in kadrosuyla sen milli takımın Hocam kadrosunu bir bireysel değerlendiremezsin ki yani. anlamda da öyle. Kadroyu bırak tamam kadro evet okey anlıyorum ama bireysel anlamda ya hocam bak bu adam çok iyi şut çekebilen bir oyuncu. Ya şu milli takımda çektiği şutların hepsi ya havaya Karavana. gidiyor, karavana, ya sağa gidiyor ya sola gidiyor. Ya sen internette Evet. atabiliyorsun. Şut çekiyorsun, gol atıyorsun, frikik atıyorsun bilmem ne. Bak o gün son İtalya maçında bir frikik mi çekti ne yaptı bir şey oldu. Karavana nerelere vurdu? Dağlara taşlara vurdu ya. Ya Inter'de sen atıyorsun bunları. Milli maçlarda çok güçsüz de oynuyor hocam. Gücü Ya yok. inanılır Yani. gibi Güçsüz değil gibi, ya. evet. Yani bilerek mi oynamıyor, sakatlanırım işte gücünü, eforunu sarf etmiyor bilmem ne yapıyor. Bilemiyorum yani. Bir şeyler var yani. Evet. Şimdi Barış Hocam Buyurun. orta saha devam ediyoruz. Yani burada yine Hakan Çalhanoğlu'ndan sonra İrfan Can Kahveci'nin yine kadroda olacağı, o ilk 11'de olabileceğini söylüyorum. Akabinde Barış Alper Yılmaz olma ihtimali çok yüksek. Banko yani çok Banko yüksek. onlar hocam, Evet. evet. Ondan sonra Arda Güler, Kenan Yıldız ve Kerem'den Kenan da oluşacağını banko. Evet. düşünüyorum. Yani ilk 11'in bu şekilde oluşacağını düşünüyorum. Onun Evet. haricinde kimler girebilir? Yani yedekten veya şey yapabilir. Yunus Akgün yedekten girebilir. Semih girebilir. Yine Yusuf Sarı, Yazıcı Demirsporlu Yusuf Sarı. Yusuf Yazıcı girebilir. Yani Yusuf Yazıcı da yani kayda değer bir oyuncumuz yani. Yani bunları da, İsmail Yüksek var yine. Yani
girme ihtimali çok yüksek olan futbolcularımızdan. Cengiz Ünder girmez mi? Cengiz Ünder yok. Kadroda yok. Hocam Cengiz Cengiz Ya, Ünder'i pilavcıda görmüşler en son. Ben yine Adnan hocam ya. Hocam Ya. 15 milyon euro verildi bonservisine ya. Ya vallahi. Ya Fenerbahçe'nin niye iflas eşiğine geldiği işte Ya, hakikaten ortaya ya. çıkıyor yani. Normal 15 değil milyon yani. euro ya. İnanılacak gibi değil ya. Sırf Galatasaray almasın diye aldılar onu. Tabii tabii. Yani Galatasaray almasın diye Ya aldılar. iyi ki Galatasaray almadı elleme. Pilav üstü, Stoper pilav üstü mevkine tavuk bir de yiyormuş hocam. Şöyle söyleyeceğim Barış Hocam, stoper mevkine Montella'nın vazgeçilmez prenslerinden bir tanesi de Samet Evet. Akaydın. Evet. Samet Akaydın'ı da oynatma ihtimali çok yüksek. Yüksek. Yani Ahmetcan Kaplan'ı eğer kadroya yani şeyi almazsa, ilk 11 almazsa Samet Akaydın'ı da alabilir Abdülkerim Bardakçı ile birlikte. Hocam İkisini o Mert mevkiye Müldür. oynatabilir yani. Mert Müldür. Mert Müldür. Mert solda da oynuyor hocam. Mert Abi Müldür onun normalde güzel oynuyor. sol bek oynuyor. He. Yani son İtalya Sol bek maçında da oynuyor. fena Şimdi değildi. orada. İyi oynadı. İyi oynadı. Fena oynamadı. Oynar. Orada, Orada oynar yani. Yani Ferdi Kadıoğlu'yla tabii onlar Tabii alternatif şimdi Ferdi evet yani şey yapılabilir yani değerlendirilebilir yani her ikisi arasında bir takım Evet. futbolcular Zaten hocam şey yapılabilir yani. Ferdi banko oynar da Ferdi serbest oynatılır. Yani o bölgeye kilitlenmez. Rahat oynatılır o anlamda diyorum. Yoksa Evet. Ferdi Evet. zaten ilk 11 oyuncusu. Evet. evet. Peki hocam devam ediyor musun? Yani benim söyleyeceklerim bunlar. Türkiye'nin yani milli takımımızın şunu söyleyeyim en azından ikinci olarak bir üst tura geçeceğini ben canı gönülden inanıyorum yani. Kesinlikle yani başaracaktır yani yüzümüzü güldürecektir. Kaliteli futbolcularımız var dediğimiz gibi yani başaracağına ben inanıyorum ve başarılar diliyorum yani. Adnan hocam senin demek Evet. istediğin bir şey var mı milli takımla Hocam ilgili? ben şimdi sahanın için anlattım Mutlu hocam zaten. Az çok da konuştuk. Şimdi ben Sen sağ dışındasın olayların. sahanın dışındayım yine ben yani çünkü niye biliyor musun? Şu anda Avrupa Bomba- maçları başlıyor. Aferin. Evet. Avrupa maçları başlıyor Barış hocam. Şu anda Türkiye'de kimsenin gıkı çıkmıyor. Evet. Maçlar mı başlıyor? Milli takımın maçı mı var? Yani orada ne Aynen olacak? hakikaten ya. Varsa Yani o yoksa kadar- Aziz Yıldırım, Ali Koç. hakikaten Ben şimdi ya. lafı oraya getiriyorum. Bak Evet. şu anda Erden Timur, ondan sonra Mourinho, Ali Koç, Aziz Yıldırım, Acun Ilıcalı. Arkadaş milli takım Avrupa Şampiyonası'na gidiyor şurada. Maçları başlayacak. Türkiye'de bak kimsede bir şey yok. Böyle heyecan yok. Böyle bir beklenti yok. Yani bu çok kötü bir şey. Ben bu olaya takıldım şimdi. Onu anlatıyorum. Evet. Yani biz sahada tamam şunu diyeceğiz, bunu diyeceğiz ama seyirciler de bir bütün olması lazım. Türkiye bir olması lazım ki heyecan olması lazım. Ama Hiçbir şu an- medyada da hocam şu anda Yok. hiç konuşulmuyor ha. Yok yani. hiçbir Ne basında yerli milli takımın medya doğru ne düzgün dijital medya hiçbir yerde yok yani. yok. Bu çok Herhalde kötü bir biz şey bu. konuştuk yani konuşanlardan Evet. birisi bir de biziz yani. Bu Nadir çok konuşanlardan. Bu çok kötü bir şey bak. Bu milli takımı havaya gaza getirmiyor işte. Futbolcu havayla oynar hocam. Gazla oynar. Yürü koçum Evet. aslansın işte Türkiye arkada adamlar diyecek işte 2-3 tur atladığımızda Türkiye'de işte çiçeklerle karşılanacağız. O heyecan var. Bunlar önemli şey. Ama Türkiye'de şu anda bak ben İstanbul'u söyleyeyim size. Abi milli takımı bilen yok. Milli takım unutulmuş yani şu anda. Vallahi kimseden milli takım konuşulmuyor. Kadrodan 3 tane futbolcu söyle desen isim veremeyecekler. Yani. O Sayamazlar. Adamla işte Mourinho şampiyon yapar mı? İşte Erden Timur niye gitti? Erden Timur geri 6 ay sonra geri başkan olur mu? Acun Ilıcalı'nın amacı ne? Takımımı satın almak. Vallahi diyorum bak. Hocam şu an mesela ben de çevremde mesela herkesin Evet. sorduğu sorular hep bu eksende dönüyor. Yani herkes şeyi soruyor yani. Ya Konu işte hep Barış aynı. hocam ne olur? Yani Ali Evet. Koç mu? İşte Aziz Yıldırım mı? Erden Timur niye gönderildi? Heh, İşte heh. Mourinho şampiyon ya aynen hocam dediğin gibi Evet. katılıyorum. Yani Bu- bütün bunlar milli bu- milli takımın önüne Milli geçiyor. takıma en büyük zarar veren olay bu hocam.
Çünkü şu anda eskiden biz ne yapardık? Herkes milli takımın formasıyla gezerdi sokaklarda bak. Evet. Gerçekten diyorum. Bir heyecan olurdu. Sokaklarda milli takımın forması satılırdı. Yok abi yok. Hiçbir şey yok ya. Bu çok kötü bir şey. Böyle turnuvaya gidilmez hocam. Arkada bir ülke birlik beraberlik olup milli takımın arkasında olmuyorsa o takımdan hiçbir hayır bekleme. Allah'a emanet edilmiş gönderiyoruz yani. Onu demek istiyorum. TFF Ben bu başkanı olay. şampiyon yapar gelir hocam. İnşallah. Ya onun da Peki son hocam. günleri artık yani şu turnuvayı atlatıp Hocam orada da gidecek seçim yani. var. Orada da seçim olacak. Bakacağız yani. Evet evet. Peki orada da hocam. Bugün yine Beşiktaş milli takım derken yayınımızı sonlandırdık. Bugün izleyicilerimiz biraz zayıftı. Herhalde hafta sonu olması hasabiyle mi? Veya Cuma olmasından. Beşiktaş yayınlarını çok konuşmuyoruz. Beşiktaşlılar çok katılmıyor. Böyle bakıp bakıp gidiyorlar falan gibisinden de olabilir. Yani milli takımı zaten nedenlerini, sebeplerini anlattık hocam. Neden ilgi görmediğini. Demek Tabii. ki hocam Galatasaray ve Fenerbahçe yayınları ilgi görüyor, ilgi görecek yani. Ama biz ara ara da elbette Evet. bu Tabii konulara da canım. değineceğiz. Tüm takımları konuşuruz canım. Sıkıntı değil yani. Evet. Yani özellikle şimdi önümüzdeki hafta milli takım maçları başlıyor. Yine milli takımla ilgili Demirspor'dan yayınlarımızı haber var. Başkan Murat Başkan tekrar aday oldu. e, Şimdiki evet. başkan atadığı Murat Aksoy ikinci başkan adayı. Evet. Bakacağız bakalım. Bizi Bakacağız. davet ederseler oy vermeye gideceğiz. Peki hocam. Hocam ağzınıza yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Yayına Sağ olun. gösterdiğiniz katkılardan dolayı. Kendinize çok iyi bakın. Görüşünceye dek. Hepinize iyi geceler diliyoruz. Sağ olun, İyi var olun. geceler, iyi Sağ geceler. olun.